Egoizm bir davranış kalıbıdır. Narsizm ise kişilik biçimidir. Her narsist egoisttir ama her egoist narsist değildir. Herkes zaman zaman egoist olabilir. Ama narsist demek için diğer kişilik özelliklerinin de kişide olması lazımdır. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, narsizm ve ego hakkında şu önemli değerlendirmelerde bulundu. Ego kişiliğimizin bir parçasıdır. Kişiliğimizin ise 3 ana parçası vardır. Bunlar ego, süperego ve ittir. Hepsinin farklı özellikleri vardır. Süperego denetleyicidir, düzenleyicidir. Egoda uyum sağlayıcıdır, adaptasyonu sağlar. İd ise bencildir, her istediğini talep eder. Sağlıklı bir insandaki ego kişilik yapısında kaptan köşkü gibidir. Ego son karar vericidir ve direksiyonda oturur. İd sadece bizim kültürümüzde nefs olarak geçen, aşırı isteyen, aşırı talep eden konumundadır. Böyle kişilik tipleri ego ile id arasındaki sınırı çizememiş insanlardır. Sıfır egonun mümkün olmadığını kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şunları söyledi. Sıfır ego olduğunda insan bitkiselleşir ya da diğer canlılar gibi olur. Ego bizim için uyum sağlayıcı yani kontrol edici sistemdir. Beynimizin ön bölgesinin en önemli fonksiyonu ego fonksiyonudur. Bu diğer canlılarda yoktur. Ego ben demektir. Bizim kültürümüzde ben, benlik, enaniyet, ene olarak geçer. Eski Türkçe'de ene, enaniyet olarak geçer. Benliğe enaniyet denir, bene ise ego denir. Süperegoda vicdan vardır. Süperegoda ise kişinin hayatta yaşadıkça çevreden öğrendiği vicdan olarak tanımlanabilen, doğuştan gelen bir parça vardır. Süperegoda egomuzun bir parçası vardır. Süperego, kişinin büyüdüğü ortamda ve ailede denetleyici, düzenleyici bir mekanizma olarak çalışır. İnsan sadece ve devamlı egosunun etkisinde kalırsa hep dünyanın merkezinde olmak ister. Her istediği olan bir kimse ise narsistik bir kişi olur. Şizofrenide sekonder narsizmin olduğunu belirten Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu bilgileri aktardı. Şizofrenik kişiler sadece ben der. Mesela yanında birine kötülük yapılsa ilgilenmez. Birileri bir şey konuşuyordur, benim aleyhimde konuşuyorlar diye düşünür. Kendilerini özel ve üstün görürler. Tıpkı çocuk gibi ben ve diğerleri diye ayırırlar. Şizofrenide hastalık sebebiyle çocuk gibi primer narsizme dönüyorlar. Egoizm bir davranış kalıbıdır. Narsizm ise kişilik biçimidir. Her narsist egoisttir ama her egoist narsist değildir. Herkes zaman zaman egoist olabilir ama narsistik demek için diğer kişilik özelliklerinin de kişide olması lazımdır. Bu primer narsisttir. Narsistik kişiler empati yapamaz. Narsistik kişilerin empati yapamadıklarını kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Bu kişiler empati yapamadıkları için hep övgüyle beslenirler. Bu kişilerin çevresine de hep bir müddet sonra kendini öven kişiler toplanır. Kimi zaman sabırlı oldukları da gözlenebilir. Çünkü hedefine ulaşmak için çile çekerler, zorluklara katlanırlar. Başarısız olmaktansa ölmeyi tercih ederler. Başarılı olurum ya da ölürüm mantığıyla hareket ettikleri için böyle davranırlar. Kibir en büyük özelliğidir. Herkesin içinde narsistik bir çekirdek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan, psikoanalist Profesör Otto Kamberg'in narsizm için kötü parça dediğini hatırlatarak şunları kaydetti. Bu narsistik parça kötü parçadır. Hep ben der. O içimizdeki bencil parçadır. Halk arasında narsistikler kibirli olarak bilinir. Benciller mesela kibirli olarak bilinmeyebilir. Çok mütevazı da gözükebilir ama narsistik kişiler kibirli olarak bilinir. Hatta bizim kültürümüzde bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını kibir açar şeklinde bir söz vardır. Onun için kibir narsistiklerin en büyük özelliğidir. Bu aynı zamanda şeytani bir özelliktir. Narsistik insan aslında içindeki yetersizliği bastırmak için büyüklük rolünü oynuyor. Kişinin büyüklük rolü oynamaya ihtiyacı varsa kendinde eksiklik ya da yetersizlik, değersizlik ya da aşağılık duyguları var demektir. Duygularıyla savaşırken kendini büyük olarak koruyor.
Anne ve babadan empati öğrenemeyen çocuk kendini sevmeye başlıyor. Narsistik kişilerin çocukluk dönemi araştırıldığında annenin sakinleştirici etkisinin zayıf olduğunun görüldüğünü ifade eden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Annenin sakinleştirici etkisinin zayıf olduğu çocuklarda çok oluyor. Çünkü çocuk anne ile ve babayla aynalama yapar. Eğer çocuk anneden ve babadan empatiyi öğrenemiyorsa çocuk kendini sevmeye başlıyor, içine kapanıyor. Kendini korumak için kendini büyük görerek ancak ayakta kalmaya çalışıyor. Eğer annenin kişiliği de, babanın kişiliği de, kardeşlerin kişiliği de aradaki sosyal sınırları içerebiliyorsa çocuk kendi büyüklüğüyle başkalarının büyüklüğü arasındaki sınırları öğrenir ve sınır ihlalleri yapmaz. Onun için narsizmi terbiye etmek aslında benin egonun sınırları öğrenmesidir. İçimizdeki narsizmi nasıl düzeltebiliriz? Hepimizin içerisinde narsizm eğilimi vardır ve bu hayatın sonuna kadar sürer diyen Profesör Doktor Nevzat Tarhan şunları kaydetti. Bir kişi ben artık oldum, ben iyilerdenim, ben artık narsistik değilim diyorsa kördür. Burnunun dibini görememesi gibi kendisini de göremiyordur. Kişi kendi narsizmini düzeltmek istiyorsa hap önerimiz var. Kişiye sessiz iyilik yap diyoruz. Göstere göstere değil, kimse görmeden, duymadan sessiz iyilik yapmayı kendine kabul ettirirse başarılı olabiliyor. Çünkü narsistikler övgüyle besleniyor. Kişinin bir elin verdiğini bir diğeri görmesin felsefesi yaparsa kendi narsistliğini terbiye etmesi konusunda önemli bir adım atar. Köle-efendi ilişkisine hayır denilmeli. Narsistik kişinin evlilikte köle-efendi ilişkisi istediğini kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu uyarılarda bulundu. Mesela bir evlilikte narsistik bir eş varsa diğer eşi ezebiliyor. Özellikle çocuklarına çok değer verip onları kaybetmekten korktuğu için yaşadıklarına katlanıyor. Narsistik kişiyle beraber yaşayan kişinin kendini ezdirmemesi lazım. Özellikle kadınlardan karşı tarafı idare etmesi, fedakarlık yapması beklenir. Kadın sürekli verir. Ancak sonunda depresyona girer, hekime gelir. Buna izin verilmemelidir. Böyle narsistik bir eşi olan kişi eşine "Seni seviyorum, sana değer veriyorum ama ben senin kölen değilim. Benim özelliğim var, kişiliğim var. Bana bu şekilde davranmanı istemiyorum" şeklinde düşüncesini ifade etmelidir. Kişinin hayır deme becerisini kazanması gerekiyor. Narsizm duygu temelli toplumlarda beslenir. Narsistik bir eşle birlikteyseniz evliliğin ilk başında kişilik sınırlarını çizmeniz lazım. Kadında fedakarlık eşiği yüksektir. Fedakarlık yapmak fıtri olarak vardır. Biyolojik doğasında vardır. Annelik duygusunun gereği anne olarak fedakar olsun ama eş olarak dozunu ayarlasın. Narsistik kişilerin kendini büyük gören tarafının beslenmemesi lazım. Bu kişileri eleştirirken haklı eleştirilerin olması gerekir. Duygu temelli toplumda narsizm besleniyor. Bireyleri kutsallaştırma bizim Doğu kültürünün en büyük hatasıdır. Batı kültürü düşünce temelli olduğu için filozofların çoğu Batı'dan çıkmış ama şu anda Doğu ile Batı'nın birbirine ihtiyacı var. Batı'nın da kalbe ihtiyacı var. Narsizmin savaş çıkaran bir patoloji olduğunu ifade eden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Tarihsel kişiliklerden Napolyon narsisttir. İskender narsisttir. Napolyon'un o meşhur elini göğsüne tutması narsistik yanının göstergesidir. Narsist kişi ya başarılı olurum ya ölürüm diyor. Başarılı olmayı yaşam sebebi olarak görüyor. Başarısız olacaksam yok olayım diyor. Narsistik kişiler başarısız olmaktan korkarlar.